28. Söz. Şu söz, cennete dairdir. Şu sözün iki makamı var. Birinci makam, cennetin bazı letaifine işaret eder. Fakat 10. sözde 12 hakikatı katıa ile gayet kat'î bir surette ve bu sözün ikinci makamında 10. sözün hülasası ve esası, müteselsil gayet metin Arabi bir bürhan-ı kat'î ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan cennetin, ispatı vücudundan bahis değil, belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahval-i cennetten bahseder. Eğer tevfik-i ilahi refik olsa, sonra azim bir söz, o muazzam hakikate dair yazılacaktır. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Cennet-i Bakiye'ye dair bazı suallere kısa cevaplardır. Cennete dair, cennetten daha güzel, hurilerinden daha latif, selsebilinden daha tatlı olan beyanat-ı ayat-ı Kur'aniye kimseye söz bırakmamıştır ki fazla bir şey söylensin. Fakat o parlak, ezeli ve ebedi, yüksek ve güzel ayetleri fehme takrib için bazı basamakları hem o cennet-i Kur'aniye'den numune için bazı çiçeklerin numunesi nev'inden bazı nükteleri söyleyeceğiz. 5 rumuzlu sual ve cevapla işaret edeceğiz. Evet, cennet bütün lezaiz-i maneviyeye medar olduğu gibi bütün lezaiz-i cismaniyeye de medardır. Sual: kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem ruhun âli lezaizi vardır, ona kâfidir. Lezaiz-i cismaniye için bir haşr-ı cismani neden icap ediyor? El cevap: çünkü nasıl toprak, suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli, karanlıklıdır. Fakat masnuat-ı ilahiyenin bütün envaına menşe ve medar olduğundan, bütün anasır-ı sairenin manen fevkine çıktığı gibi, hem kesafetli olan nefs-i insaniye, sırrı camiyet itibariyle, tezekki etmek şartıyla bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi, öyle de cismaniyet, en cami, en muhit, en zengin bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i ilahiyedir. Bütün hazain-i rahmetin müddeheratını tartacak ve mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Mesela, dildeki kuvve-i zayika, rızk zevkinde enva-ı mat'umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı. Hem ekser esma-i ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın sani'i, şu kainatla bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve bütün enva-ı ihsanatını tattırmak istediğini, kainatın gidişatından ve insanın camiiyetinden 11. sözde ispat edildiği gibi kat'î anlaşılıyor. Elbette şu seyl-i kainatın bir havz-ı ekberi ve bu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşer-i azamı ve şu mezrai dünyanın bir mahzen-i ebedisi olan dar-ı saadet, şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani bütün esasatını muhafaza edecektir. Ve o sani hakim ve o adil-i rahim, elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hidematına mükafat olarak ve ibadat-ı mahsusalarına sevap olarak onlara layık lezaizi verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki, hiçbir cihetle onun cemal-i rahmetine ve kemal-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz. Sual: cisim eğer hayati olsa, eczai bedeni daim terkip ve tahlildedir, inkıraza mahkumdur. Ebediyete mazhar olamaz. Ekil ve şürp, bekâ-i şahsi ve muamele-i zevciye ise bekâ-i nev'i içindir ki, şu alemde birer esas olmuşlar. Alemi ebediyette ve alemi uhrevide şunlara ihtiyaç yoktur.
neden cennetin en büyük lezaizi sırasına geçmişler? El-cevap, evvela şu alemde cismi hayatın inkıraza ve mevte mahkumiyeti ise, haşiye, şu dünyada cismi insani ve hayvani, zerrat için güya bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki, camit zerreler ona girerler, hayattar olan alemi bekaya zerrat olmak için liyakat kesbederler, çıkarlar. Ahirette ise, İnned dârel âhirete lehiyel hayvan sırrınca, nuru hayat orada âmdır. Nurlanmak için o seyr-ü sefere ve o talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler. Varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir. Çocukluktan sinni kemale kadar varidat çoktur, ondan sonra masarif ziyadeleşir. Muvazene kaybolur, o da ölür. Alemi ebediyette ise zerrat-ı cisim sabit kalıp terkip ve tahlile maruz değil veyahut müvazene sabit kalır, varidat ile masarif müvazenettedir. Devri daimi gibi cismi hayat, telezzüzat için hayat-ı cismaniye tezgahının işlettirilmesiyle beraber ebedileşir. Ekl ve şürb ve muamele-i zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider. Fakat o vazifeye bir ücret-i muaccele olarak, öyle mütenevvi leziz lezzet içlerine bırakılmıştır ki, sair lezaize tereccüh ediyor. Madem bu dar-ı elemde, bu kadar acip ve ayrı ayrı lezzetlere medar, ekil ve nikahtır, elbette dar-ı lezzet ve saadet olan cennette, o lezzetler, o kadar ulvi bir suret alıp, ve vazife-i dünyeviyenin uhrevi ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevi ihtiyacı dahi uhrevi bir hoş iştiha suretinde ilave ederek, cennete layık ve ebediyete münasip en cami hayattar bir maden-i lezzet olur. Evet, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ sırrınca, şu dar-ı dünyada camit ve şuursuz ve hayatsız maddeler, orada şuurlu hayattardırlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar, emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen, filan meyveyi bana getir, getirir. Filan taşa desen, gel, gelir. Madem taş, ağaç bu derece ulvi bir suret alırlar, elbette ekil ve şürp ve nikah dahi, hakikat-ı cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber, cennetin dünya fevkindeki derecesi nispetinde, dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktiza eder. Sual: El mer'u ma'a men ehabbe sırrınca, dost, dostuyla beraber cennette bulunacaktır. Halbuki, basit bir bedevi, bir dakikada sohbet-i nebeviyede lillah için bir muhabbet peyda eder, o muhabbetle cennette Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında bulunması lazım gelir. Halbuki gayrimütenahi feyze mazhar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın feyzi, bir basit bedevi feyziyle nasıl birleşir? El-cevap, bir temsil ile şu ulvi hakikata şöyle bir işaret ederiz ki, mesela, gayet güzel ve şaşalı bir bağda, muhteşem bir zat, gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir seyrangah, öyle bir surette ihzar etmiş ki, kuvve-i zâyikanın hissedecek bütün lezaiz-i mat'umat-ı cami, kuvve-i basıranın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaybi müştemil ve hakeza, bütün havas-ı zahire ve batınayı okşayacak ve memnun edecek her şeyi içine koymuştur. Şimdi iki dost var. Beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvve-i zayikası pek az olduğundan cüz'i zevk alır. Gözü de az görüyor, kuvve-i şammesi yok. Sanayi garibeden anlamaz. Harika şeyleri bilmez. O nüzhetkâhın binden ve belki milyondan birisini kabiliyeti nispetinde ancak zevk ederek istifade eder. Diğeri ise bütün zahiri ve batini duyguları, akıl ve kalp ve his ve latifeleri o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki, o seyrangahtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garaibi ayrı ayrı hissedip zevk ederek, ayrı ayrı lezzet aldığı halde, o dost ile omuz omuzadır.
Madem bu karmakarışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor, en küçük ile en büyük beraber iken, Sera'dan Süreyya'ya kadar fark oluyor, elbette dar-ı saadet ve ebediyet olan cennette, bittarikil evla, dostu ile beraber iken, her birisi istidadına göre sofra-i Rahman-ı istidatları derecesinde hisselerini alırlar. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünkü cennetin 8 tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı arş-ı azamdır. Nasıl ki, mahruti bir dağın etrafında, birbiri içinde, birbirinden yüksek, kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa, o daireler birbirinin üstündedir, fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz, birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu ehadisin mütenevvi rivayatı işaret ediyor. Sual: Ehadiste denilmiş, huriler 70 hulleyi giydikleri halde bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor. Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir? El cevap: Manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki, şu çirkin, ölü, camit ve çoğu kışır olan dünyada, hüsn ve cemal yalnız göze güzel görünüp, ülfete mani olmazsa yeter. Halbuki güzel, hayattar, revnaktar, bütün kışırsız lüb ve kabuksuz iç olan cennette, göz gibi bütün insanın duyguları, latifeleri, cinsi latif olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, cennetteki nisa-i dünyeviyeden ayrı ayrı hissi zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Demek en yukarı hullenin güzelliğinden tut, ta kemik içindeki iliklere kadar, birer hissin, birer latifenin medarı zevki olduğunu hadis işaret ediyor. Evet, hurilerin 70 hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi tabiriyle, hadis-i şerif işaret ediyor ki, insanın ne kadar hüsnperver ve zevkperest ve zinete meftun ve cemale müştak duyguları ve hassaları ve kuvaları ve latifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mes'ud edecek, maddi ve manevi her nevi zinet ve hüsnü cemale huriler camidirler. Demek huriler cennetin aksam-ı zinetinden 70 tarzını bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi, kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden belki 70 mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsn ve cemalin aksamını gösteriyorlar. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنِ işaretinin hakikatını gösteriyorlar. Hem cennette lüzumsuz, kışırlı ve fuzuli maddeler olmadığından, ehli cennetin ekil ve şürbünden sonra kazuratı olmadığını hadis-i şerif beyan ediyor. Madem şu süfli dünyada en adi zihayat olan ağaçlar çok tegaddi ettikleri halde kazuratsız oluyorlar, en yüksek tabakayı hayat olan cennet ehli neden kazuratsız olmasın? Sual: Ehadis-i şerifede denilmiştir ki, bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor, yüzbinler kasır, yüzbinler huri ihsan ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, nasıl olabilir ve ne demektir? El cevap: Eğer insan yalnız camit bir vücud olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret nebati bir mahluk olsaydı veyahut yalnız mukayyet, ağır ve muvakkat ve basit bir zat-ı cismaniye ve bir cismi hayvaniden ibaret olsaydı, öyle çok kasırlara, çok hurilere layık ve malik olmazdı. Fakat insan, öyle cami bir mucize-i kudrettir ki, hatta şu dünya-i fanide, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmemiş bazı letaifinin ihtiyacı cihetiyle, bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezaizi verilse, belki hırsı tok olmayacaktır. Halbuki ebedi bir dar-ı saadette, nihayetsiz istidada malik, nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla, nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalan bir insan, elbette ehadiste beyan olunan ihsanat-ı ilahiyeye mazhariyeti makuldür ve haktır ve hakikattır. Ve şu hakikat-ı ulviyeye bir temsil dürbünüyle rasat edeceğiz, şöyle ki, bu dere bahçesi gibi, haşiye, 8 sene kemali sadakatla bu fakire hizmet eden Süleyman'ın bahçesidir ki,
1 veya 2 saat zarfında şu söz orada yazıldı. Şu Barla bağ ve bahçelerinin her birinin ayrı ayrı maliki bulunduğu halde, Barla'da gıdası itibariyle ancak bir avuç yeme malik olan her bir kuş, her bir serçe, her bir arı, bütün Barla'nın bağ ve bostanları benim nüzetkâhım ve seyrangâhımdır diyebilir. Barla'yı zapt edip daire-i mülküne dahil eder. Başkalarının iştiraki onun bu hükmünü bozmaz. Hem insan olan bir insan diyebilir ki, benim Halık'ım bu dünyayı bana hane yapmış, güneş benim bir lambamdır, yıldızlar benim elektriklerimdir, yeryüzü çiçekli miçekli halılarla serilmiş benim bir beşiğimdir der. Allah'a şükreder, sair mahlukatın iştiraki onun bu hükmünü nakzetmez. Bilakis mahlukat onun hanesini tezyin eder, hanenin müzeyyenatı hükmünde kalırlar. Acaba bu daracık dünyada insan, insaniyet itibariyle, hatta bir kuş dahi böyle bir daire-i azimede bir nevi tasarruf dava etse, cesim bir nimete mazhar olsa, geniş ve ebedi bir dar-ı saadette, ona 500 senelik bir mesafede bir mülk ihsan etmek nasıl istibad edilebilir? Hem nasıl ki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada güneşin pek çok aynelerde bir anda aynen bulunması gibi, öyle de nurani bir zat bir anda çok yerlerde aynen bulunması, 16. sözde ispat edildiği gibi, mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam 1000 yıldızda bir anda hem arşta, hem huzur-u nebevide, hem huzur-u ilahide bir vakitte bulunması, hem Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın haşirde bir anda ekser etkıya ümmetiyle görüşmesi ve dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür etmesi ve evliyanın bir nevi garibi olan ebdalların bir vakitte çok yerlerde görünmesi ve avamın rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle bir anda pek çok yerlerle temas edip alakadarane bulunması malum ve meşhud olduğundan elbette nurani, kayıtsız, geniş ve ebedi olan cennette cisimleri ruh kuvvetinde ve hiffetinde ve hayal süratinde olan ehli cennet bir vakitte 100.000 yerlerde bulunup 100.000 hurilerle sohbet ederek 100.000 tarzda zevk almak o ebedi cennete, o nihayetsiz rahmete layıktır ve muhbir-i sadıkın aleyhissalatu vesselam haber verdiği gibi hak ve hakikattır. Bununla beraber bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatlar tartılmaz. İdraki maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuâkhidna in nesina ev ahta'na. Allahümme salli ala habibikellezî feteha ebvâbel cenneti bihabibiyyetihi ve bisalatihi ve eyyedethu ummetuhu ala fethiha bisalavatihim aleyhi aleyhissalatu vesselam. Allahümme edkhilnel cennete ma'al ebrar bişefaati habibikel muhtar. Amin. Cennet sözüne küçük bir zeyil, cehenneme dairdir. 2. ve 8. sözlerde ispat edildiği gibi, İman, manevi bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi, manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür, cehennemin bir çekirdeğidir, öyle de cehennem onun bir meyvesidir. Nasıl küfür, cehenneme duhulüne sebeptir, öyle de cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Zira küçük bir hakimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali bulunsa, bir edepsiz ona serkeşane dese, beni te'dip etmezsin ve edemezsin, herhalde o yerde hapishane yoksa da, tek o edepsiz için bir hapishane teşkil edecek, onu içine atacaktır. Halbuki kafir, cehennemi inkar ile nihayetsiz izzet ve gayret ve celal sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadir bir zatı tekzip ve isnad-ı acz ediyor. Yalancılıkla ve acz ile ittiham ediyor. İzzetine şiddetle dokunuyor, gayretine dehşetli dokunduruyor. Celaline asiyane ilişiyor. Elbette farz-ı muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da şu derece tekzip ve isnad-ı aczi tazammun eden küfür için bir cehennem halk edilecek, o kafir içine atılacaktır. Rabbena ma halakte hâzâ bâtila
Subhaneke fekina azaben nar.